İş dünyasında yaşanan büyük değişimleri ve gelecekte kaybolacak meslekleri ve önümüzdeki yıllarda önem kazanacak meslekleri anlatacağım. Bildiğiniz gibi dijitalleşme, aynı zamanda yapay zeka, otomasyonla beraber hayatımız şu anda bile hızlı şekilde değişmeye başladı ve gelecekte olan etkileri bazı meslekleri görünür şekilde ortadan kaldıracak ya da çok daha az ihtiyacımız olan alanlar olmaya başlayacaklar. Bu videoda özellikle de bu ortadan kaybolacak mesleklerin neler olduğunu ve topluma etkilerinin neler olacağından bahsedeceğim. Ve sonrasında da kendi kariyerinizi değiştirebilmek için, şekillendirebilmek için ve bu gelişmelere ayak uydurabilmek için gelecekte daha fazla talep görecek alanlar nelerdir, meslekler nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. O zaman şimdi başlayalım. Yakın gelecekte ortadan kaybolacak meslekler nelerdir? Öncelikle kitap evleri, kitap evi çalışanları ve aynı zamanda kütüphaneler ve kütüphane çalışanları başta yer almakta. Çünkü biliyoruz hepimizde artık dijital ortamda bütün kitaplar çevrim içi olmaya başladı ve dijital alanda satın almalar ya da satışlar yapılmakta. Bu kitap evlerini önemli ölçüde etkileyecek ve neredeyse birçok kitap evi kapanacak ve zamanla da kitap evi çalışanlarına ihtiyaç kalmayacak. Çünkü artık her şey online üzerinden ilerlemeye başlayacak. Bir diğeri de hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi kütüphanelerde. Kütüphanelerde çalışma ortamı, devasa rafların içerisindeki kitaplar vesaire günümüzde de hızlı şekilde dijitalleşme olmakta. Çevrim içi olarak, online olarak kütüphanede yer alan ya da arşivde yer alan birçok bilgiye, önemli tarihi kitapları hatta kütüphanelere giderek okumak zorundaydık ya da kütüphanelere gitmeden o kitaplara ulaşmak mümkün değildi. Hatta hatırlıyorum ben üniversitede ya da İspanya'da araştırmalarımda ya da Almanya'da bazı kitaplar o kadar nadirdi ki tek kitap olarak bulunurdu ve biz o kitabı ödünç alabilmek için bazen haftalarca, aylarca beklemek durumunda kalıyorduk. Fakat günümüzde artık gelecekte kütüphaneler hem mekan olarak ortadan kalkmaya başlayacak hem de kütüphane rafları ve kitaplar artık bizim alışageldiğimiz şekilde bir ortam olmayacak. Belki bir araya gelip toplanmak amacıyla ya da bir şeyleri tartışmak amacıyla belirli mekanlar hala tutulabilir ama gelecekte kütüphaneler fiziksel olarak ve kütüphaneciler de meslek olarak maalesef ortadan kalkacak. İnşaat işçileri mesleği de gelecekte kaybolacak meslekler arasında görülmekte. Çünkü 3D baskı tekniğiyle beraber tüm binalar 3D baskı olarak otomatik olarak inşa edilebilecek ve dolayısıyla da inşaat işçilerine olan ihtiyaç da azalacak. Çiftçiler de yine aynı şekilde hassas tarım teknolojileri ilerledikçe artık çiftçilere de ihtiyaç kalmayacak. Bir diğer meslek de ticari pilotlar. Artık zaten hepimiz duyuyoruz insansız hava araçları şeklinde ve bugün gündelik hayatımızda da çok daha fazla yaygınlaşmaya başlayacak. Bunun içerisinde zaten otobüs şoförleri, taksi şoförleri vesaire gibi durumlar da var. Örneğin Almanya'da insansız otobüsler de ortaya çıkmaya başladı ve başka ülkelerde de muhtemelen var. Dolayısıyla da bu ileride daha fazla yaygınlaşacak ve araçları süren meslek sahibi şoförlere ve pilotlara ihtiyaç kalmayabilir. Evrim içi olarak insanlar sigorta acenteleri arasında karşılaştırma yaparak bir seçim yapabilirler. Dolayısıyla da artık sigorta acentelerine ihtiyaç kalmayacak. Bir diğer konu ise örneğin sayaç okuyucuları. Sanırım geçen seneye ya da ondan önceki seneye kadar sayaçları okumak için de mesela evime belirli sayaç okuyucuları olan kişiler geliyordu. Belirli randevu yapıyorlardı ve bizim o tarihlerde ve saatlerde evde olmamız gerekiyordu. Örneğin doğalgaz gibi, elektrik gibi, su gibi vesaire. Ama geçen seneden itibaren artık online olarak bizim kendi sayaçlarımızı okuyup online sisteme yüklememiz istenmişti ve ona göre de yıl sonunda bir fatura gelmişti bize. Fazla kullandık ya da az kullandık, geri ödeme ya da fazla ödeme üzerine tekrar ödeme yapmamız gerektiği konusunda. Dolayısıyla da sayaç okuyucularına gelecekte ihtiyaç kalmayabilir. Kaybolacak meslekler arasında postacıları sayabiliriz ya da azalacak meslekler arasında. Çünkü bizim mektuplaşma gibi, resmi belgeler gibi, faturalar gibi zarf içerisinde gelen mektuplarımıza artık gerek kalmayacak ve neredeyse her şey şu anda bile online çevrim içi olarak bize iletilmekte. Resmi kurumlardan gelen yazılar bile artık posta yerine genelde online olarak bize ulaşmakta. Dolayısıyla büyük paketleri tabii ki saymıyorum. Onun dışında diğer işte bu mektuplarımıza getiren postacılarda da daha az ihtiyaç olacağını tahmin ediyorum. Ve yine otomatik icra memurları, çalışanları, personelleri, örneğin Almanya'da çok bilinen bir şey. Park ücreti ödenmesi gerekiyor ve park edilmesi yasak bölgelerde mutlaka bir ceza verilmesinden korkulur. Çünkü şu anda şehirlerde akıllı park uygulamaları yer almakta. Örneğin Berlin'de herhangi bir yere aracını park etmek istediğinde
şekilde bu uygulamayı telefonunla senkronize ettiğinde kaç saat park edeceksin ve ne kadar ödeme yapman gerekir, bunlar otomatik olarak ayarlanıyor ve ceza sistemi de otomatik olarak ilerliyor. Dolayısıyla da gelecekte otomatik icra memurlarına da ihtiyaç kalmayacak. Sekreterler ve idare asistanlar da gelecekte kaybolacak meslekler arasında. Çünkü şu anda günümüzde bile kullandığımız birçok otomatik planlama sistemleri yer almakta ve bu uygulamalar başka uygulamalarla birbirine senkronize olmuş durumda. Dolayısıyla da birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan bir planlama sistemi yer almakta. Bu da gelecekte sekreterlerin ve idare asistanların artık meslek olarak ortadan kaybolmasına neden olacak. Gelecekte kaybolacak meslekler arasında güvenlik görevlileri de yer alabilir. Neden? Çünkü gözetim teknolojileri çok yaygınlaşmış durumda. Hayatımızın her alanında güvenlik kameraları yer almakta. Dolayısıyla da gelecekte insan olarak güvenlik görevlilerine maalesef ihtiyaç azalabilir. Pandemiye girmeden önce sanat arşivisi olarak Berlin'de Türkiye'den gelen gruplara turlar yapıyordum. Günümüzde maalesef sanal gerçeklikle beraber ve sanal ortama taşınan sanat ve müze ortamıyla beraber insanlar bu alana yönelmeye başladı ve birçok uygulamalar ve birçok dijital teknoloji bu alanda yaygınlaşmaya başladı ve birçok ülkede ve müzelerde bu dijital sanal gerçeklik ortamına yatırım yapıyorlar. Kendi turistleri için, ilgilenen insanlar için. Dolayısıyla da uzaktan sanal ortamda, sanal gerçeklikle istediğiniz bölgelerde, istediğiniz müzelerde turlar yapabilirsiniz. Bunların açıklamalarını dinleyebilirsiniz sanal ortamda. Ya da bununla ilgili, yani bu turun içerisindeymiş gibi gerçek bir turla şehrin içinde sokaklar arasında gezinebilme imkanınız olacak. Dolayısıyla da gelecekte tur rehberlerine olan ihtiyaç da azalabilir. Gelecekte kaybolma ihtimali olan mesleklerden birisi tabii ki tercümanlar ve çevirmenler. Daha birkaç yıl öncesine kadar aslında bir insan kadar çeviri yapılamayacağı konusunda yorumlar yapılıyordu. Fakat şu anda geldiğimiz noktada bırakın bir insan gibi tercümanlık yapmayı ya da çeviri yapmayı, normal Türkçe konuşan birisini bile İngilizce konuşuyormuş gibi bir video hazırlamak ve onu çok hızlı şekilde üretmek mümkün. Bu nedenle büyük konferanslarda, büyük toplantılarda ya da özel toplantılarda simultane tercümana bile gerek kalmayabilir. Çünkü bunu yapacak uygulamalar, bunu yapacak dijital anlamda ve yapay zeka ve otomasyon anlamında teknolojiler şu anda bile mümkün ve birkaç yıl sonra nereye gideceğini bile tahmin edemiyorum. Sanırım hatırlarsam geçen sene Bergamo Müzesi kafesinde görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar beni düzeltin. Orada bir robot bizim sipariş verdiğimiz pastayı ve kahveye getirmişti. Dolayısıyla da çalışanların sayısı azdı. Bu aynı zamanda self-service kioskları ve aynı zamanda fast food zincirlerinde otomatik olarak hizmet veren robotlarla bu işlemler gerçekleşecek ve insan olarak fast food'da çalışanların personelinin sayısı oldukça azalacak. İleride talebin azalacağı mesleklerden birisi de gazete muhabirleri. Ben bu sene gazeteciler grubunda bir sunum yapmıştım yapay zeka ile ve gazetecilikle alakalı ve aslında benim bile bilmediğim ilginç konularla karşılaşmıştım. Bir araştırma yaptığımda neredeyse dünyanın her yerinde şu anda İngiltere'de, Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da çok ünlü gazeteciler, patronları ve aynı zamanda televizyon patronları çok büyük yatırımlar yaparak bu alana dijitalleşmeyi ve yapay zekayı haberlerini otomatik bir sistem içinde, otomasyon sistemiyle, yapay zeka araçlarıyla ürettiğini, yani insan olmayan haber metinlerini ürettiklerini ve insan olmayan fotoğrafları oluşturduklarını ve bunları kendi takipçilerine ilettikleri, kendi takipçileriyle paylaştıklarını duyduğumda çok şaşırmıştım. O uzun uzun yazılan makaleler, uzun uzun yazılan röportajlar, uzun uzun yazılan haberlerin içerisinde şu anda günümüzde yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan metinler yer almakta. Dolayısıyla da gelecekte gazete muhabirlerine çok fazla ihtiyaç kalmayabilir. Bir de şöyle bir durum var. Haberin ve bilginin çok hızlı şekilde şu anda sosyal medya aracılığıyla ulaştırılması muhabircilik tanımını da biraz değiştirdi diyebilirim. Çünkü daha önceki bildiğimiz muhabirlik tanımıyla şu andaki muhabirlik tanımı biraz daha dönüştü diyebilirim. Burada sosyal medya araçlarının işte Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi ya da diğer medya araçlarının hızlı şekilde bilgiyi olduğu bölgede, olduğu anda ve saatte ulaştırması muhabirlik açısından da bir dönüşüm olarak algılayabilirsiniz. Dolayısıyla da
gelecekte muhabirlere olan talep de azalabilir. Gelecekte başka hangi mesleklere ihtiyaç azalabilir? Örneğin emlakçılara ihtiyaç azalabilir. Çünkü sanal ortamda gezinme imkanı var ve fiyatları karşılaştırma imkanı var. Yine aynı zamanda muhasebecilere ve muhasebe memurlarına ihtiyaç azalabilir. Çünkü artık geliştirilen uygulamalarla hızlı şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi ve bunun vergi dairesiyle birlikte bir bağlantı halinde olması insanların bunu çok kolaylıkla kullanmaları muhasebecilere olan ihtiyacı da azaltabilir. Bu tabii Almanya'da çok tartışmalı çünkü yeni bir şirket kurduğunuzda ilk yapmanız gereken şey bir muhasebeci aramak. Çünkü Almanya'da vergi sistemi çok katı ve çok dikkatli şekilde takip ediliyor. Küçük bir hatada bile çok büyük cezalar ödeyebilirsiniz. Bu nedenle de mutlaka bir muhasebeciyle birlikte çalışmak, muhasebeciyle birlikte işinizi ilerletmek gerekiyordu. Fakat zamanla işte bu ihtiyacın da azalacağı tahmin edilmekte. Çünkü örneğin dün bile ben bir uygulama gördüm. O uygulama üzerinden hızlı şekilde muhasebe kayıtlarını tutabilme imkanınız var. Bu meslekler neden kaybolacaklar? Öncelikle birincisi şu anda hepimizin de çok net olarak gördüğü bir otomasyon sistemi, yapay zeka ve aynı zamanda dijitalleşmenin hızlı bir şekilde artması. Dolayısıyla da insanlar ulaşmak istedikleri konulara, bilgilere, hizmete çok hızlı şekilde ulaşabilir hale geldiler. Ve insanların işini kolaylaştıran işte bu otomasyon sistemi, dijitalleşme sistemi ya da yapay zeka araçlarının verdiği fırsatlar ve kolaylıklar insanları bu yöne doğru yönlendirmekte. Neden bu meslekler ortadan kalkacak sorusunun cevabı bence biraz serbest piyasa ekonomisinin serbest şekilde yükselmesi ve serbest çalışanlara talebin artması. Örneğin daha önce stabil olan ve maaşlı işçiler varken şu anda günümüzde çevrim içi olarak internetten serbest çalışanlara ulaşıp saat ücreti ödeyerek ya da farklı şekillerde hızlı şekilde hizmet alabiliyoruz. Bu da ekonominin değişmesine sebep oluyor ve aynı zamanda da ihtiyaçların değişmesine sebep oluyor. Dolayısıyla da bazı meslekler, bazı işçi sınıfları maalesef azalmaya başlıyor. Çok önemli bir konuya geliyorum. Bu mesleklerin ortadan kalkması toplumsal anlamda bize nasıl etki edecek? Bunlardan bahsedelim. Tahmin ettiğinizden çok daha farklı alanlara etki edeceğini söyleyebilirim. Birincisi zaten hepimiz biliyoruz aslında işsizlik. Gelecekte bu mesleklerin yavaş yavaş azalmasıyla ya da bu mesleklere olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte işsizlik de artacak ya da bazı meslekler tamamen ortadan kalktığında işsizlik endişesi de daha fazla yükselmeye başlayacak. Toplumsal olarak etkenlerinden birisi bu diyebilirim. Bir diğeri de yeniden eğitim ihtiyacı doğacak. Örneğin şu anda tercümanların işinin azalması, fotoğrafçıların işinin azalması gibi konularda insanlar şunu düşünmeye başlayacak. Peki şu anda benim ne yapmam lazım ve hangi alana yönelmem lazım? Dolayısıyla da yeniden bir eğitim ihtiyacı doğabilir. Kaybolan mesleklerin bir diğer etkisi de ekonomik denge dönüşümlerine neden olacak. Örneğin bazı alanlarda yükselişe geçerken, ekonominin yükselmesine ve ilerlemesini sağlarken bazı alanlarda da ekonomik açıdan sarsıntılar yaşanabilir ya da uyum sağlama konusunda biraz zorluklar yaşanabilir. Mesleklerin kaybolmasıyla birlikte ve bu dönüşümle birlikte aslında en ilginç olanı da toplumsal değişimler olacak. Uzaktan çalışma sistemiyle beraber artık insanlar şehir içinde yaşamak yerine şehirden daha uzak yerlerde ya da istedikleri bölgelerde yaşayabilecekler. Örneğin şu anda bile uzaktan çalışma sistemiyle beraber Amerika'da herhangi bir iş alıp Antalya'da deniz kenarında evinizde oturabilir ve çalışabilirsiniz. Bu bütün dünyada her bölgede bu şekilde ilerleyebilir. Dolayısıyla da bu insanlara şehir dışına taşınıp toplumların dönüşmesine neden olabilir. Bir diğeri de tabii ki teknolojik dönüşüm. Bu bazı mesleklerin kaybolmasıyla birlikte insanlar teknolojiye daha bağımlı hale gelecekler. Bu da bir gerçek. Ve bu bazı mesleklerin kaybolmasıyla birlikte çevresel etkiler de oluşabilir. Yine biz pandemide görmüştük. Herkesin evde kalmasıyla beraber araba kullanımı, araç kullanımı azaldı ve aslında daha temiz bir havayı solumaya başladık. Dolayısıyla da daha yeşil, daha doğacı bir alan oluşturma konusunda çevresel etkiler oluşturabilir. Ancak toplumsal etkilerinden, toplumsal dönüşümlerinden birisi eşitsizlik de olabilir. Çünkü bazı meslekler kaybolduğunda insanlar yeni beceriler, yeni meslekler edinmek zorunda kalabilir. Bu da eşitsiz şekilde hayatı devam ettirme zorunluluğunu getirebilir. Diğer taraftan da biraz önce bahsedeceğim yeni yaratıcı meslekleri de ortaya çıkarabilir. Toplum olarak da dönüştürebilir. Çünkü teknolojiye bağımlı hale geldiğimizde artık bizim otomatik olarak yapmak zorunda olduğumuz ya da bunun için çok fazla mesai harcadığımız bazı detaycı ama düşünme gerektirmeyen işleri bir şekilde dijitalleşme ortamında teknolojik anlamda her şey yapıyor
hale gelecek. Dolayısıyla da bizim insan olarak daha yaratıcı, daha farklı şeyleri ortaya çıkarma konusunda fırsatlarımız olabilir. Mesleğini kaybedecek kişiler hangi alana yönelmeli ve geleceğin meslekleri neler olacak? Bir kere veri bilimi ve analisti olabilirsiniz ve aynı zamanda siber güvenlik konusunda uzman olabilirsiniz. Bunlar gelecekte ihtiyaçların daha fazla artacağı meslekler arasında. Çünkü bazı kurumlar milyonlarca veriyle bir analiz ortaya çıkarmak isteyecek ve müşterilerine çok daha hızlı şekilde ulaşmak isteyecekler. İşte burada veri analizi önemli bir rol oynayacak. Siber güvenlik uzmanı da her şirketin aradığı personel olacak. Çünkü gelecekte kendi müşterilerinin verilerini saklamak, güvenliğini sağlamak amacıyla her şirkette bir siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olacaktır. Yine uzaktan çalışma sistemiyle birçok işi yapabileceksiniz ve buna aslında serbest çalışma sistemi diyebiliriz. Örneğin Türkiye'den İngiltere'de ya da Amerika'da ya da Fransa'da herhangi bir iş alarak kendi kazancınızı sağlayabilir ve bu alanda ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde diğer mesleklerden birisi veri gizliliği uzmanı ve yapay zeka etik danışmanları. Çünkü yapay zeka şu anda çok tartışmalı. Özellikle de Almanya'da yapay zeka ile birlikte hangi verilerin etik olarak kullanılabileceği, hangi verilerin etik olarak kullanılmayacağı konusu çok tartışmalı. Özellikle de bu mahkemelerde ileride tartışılacak ya da mahkemelere ulaşacak belirli vakalar olacak. Dolayısıyla da gelecekte yapay zeka etik danışmanları ortaya çıkacak. Ve yine yapay zeka ve makine öğrenimi gelecekte hızla talep artacak. Çünkü olabildiğince endüstriyel ortamda otomasyon sistemleriyle ve yapay zeka ile yapılan işler artmaya başlayacak. Dolayısıyla da bu alandaki uzmanlara talep artacak. Yine sağlık teknolojisi uzmanları. Çünkü sağlıkta da artık yapay zeka ve otomasyon sistemleri ve teknolojileri çok hızlı şekilde ilerlediği için sağlık sektöründe çalışan kişilerin teknoloji uzmanları olması ve bu alanda talebin artması ileride mutlaka karşılaşacağımız konulardan birisi. Sağlık sektöründe biliyorsunuz otomasyon sistemleri, yapay zeka araçları vesaire çok hızlı şekilde ilerliyor ve önümüzdeki yıllarda sağlık alanında teknolojik anlamda çok fazla gelişmeler olacak ve bu alanda sağlık alanında sağlık teknoloji uzmanlarına çok fazla ihtiyaç olacak. Yine gelecekte görebileceğimiz mesleklerden birisi yapay organ tasarımcıları. Belki şu anda günümüzde de hala vardır ama ben çok detaylı araştırmadım. Şu anda biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte gelecekte de yapay organ tasarımlarına daha fazla ihtiyaç olacak. Bu kadar teknolojinin olmasıyla beraber aslında yazarlara, sanatçılara, yaratıcı düşünce üretebilen insanlara daha fazla ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bir de sanal artırılmış gerçeklik var biliyorsunuz. Günümüzde bile çok fazla sanatçıların bazılarında bunu görmekteyiz. Yani sanal artırılmış gerçeklik içerisinde bir eser ortaya koyup bunu teknolojik anlamda müzelerde sergilemek ya da bir ışık gösterisi yapmak ya da müzelerde dijital ortamda bir sergi açmak aslında şu anda günümüzde bile çok popüler. Gelecekte de bu alanda sanal ve gerçeklik anlamında çalışabilecek uzmanlara ihtiyaç artacak. Eğitim ve öğretim dedik ama çevrim içi eğitim koçları da artacak. Çünkü zaten şu anda günümüzde var ama gelecekte çok daha yaygın şekilde olacak. Günümüzde algıladığımız okulların dönüşümü, üniversitelerin dönüşümü, eğitim sisteminin dönüşümü, hatta mezun olup olmama kavramı bile tartışılır duruma gelecek. Dolayısıyla da gelecekte çevrim içi eğitim koçlarına talep artmaya başlayacak. Önümüzdeki yıllarda kaybolacak meslekler ve aynı zamanda yükselişe geçecek meslekler hakkında bahsettim. Peki biz kendi açımızdan bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Ya da nasıl bir dönüşüm içerisinde olmalıyız? Hangi alanda olursak olalım, kendi mesleğimizle ilgili bu değişimlere kendimize entegre edebilirsek büyük bir avantaj sağlamış oluruz zaten. Ve bu alanda hızlı şekilde hareket edebilen ve teknolojiye hızlı şekilde entegre olanlar zaten kariyerlerini dönüştürebilecekler. Peki hızlı akan bu değişimler içerisinde kendimizi nasıl dönüştürebiliriz? Öncelikle kendi kariyerimizi gözden geçirmemiz gerekir. Şöyle, şu andaki bulunduğum kariyerim gelecekteki bu değişimlere uygun mu? Hızlı şekilde ortadan kaybolma ihtimali var mı? Ya da ben bunun için ne yapmalıyım? Aslında hangi mesleği yaparsak yapalım, o mesleği teknolojik anlamda biraz daha çevrim içi ve online platforma taşıyabilirsek avantajlı olacağımızı söyleyebilirim. Bir diğeri de eğitim ve becerilerimizi geliştirme konusunda korkmamalıyız. Eğer bu değişim içerisinde belirli eğitimleri, belirli becerileri kazanmamız gerekiyorsa buna hazırlıklı olup ne tür eğitimler alabilirim, ne tür sertifikalar
sertifikalar alabilirim, kendimi çok hızlı şekilde nasıl entegre edebilirim diye araştırmak yerinde olur. Bir diğeri de iş fırsatlarını araştırma. İşte videonun sonunda bahsettiğim gibi gelecekte yükselişe geçecek olan mesleklerden bahsettim. Ama bunun dışında benim saymadığım birçok meslek bulunmakta ve gelecekte yükselişe geçen mesleklerin ne olduğu konusunda araştırma yapıp en azından şu andaki kariyerinizden memnun değilseniz ve şu anda bulunduğunuz kariyerinizin gelecekte kaybolup kaybolmama ihtimalini değerlendirdiyseniz bence gelecekte yeni bir iş fırsatına yönelmek için sizin için fırsat olabilir. Tabii ki günümüzde çok güncel olan, çok hızlı şekilde çoğalmaya başlayan girişimcilik fırsatları yer almakta. Çünkü online ve çevrim içi fırsatlarla beraber, teknolojilerle beraber aslında girişimci olmak eskisi kadar zor değil ve zahmetli değil. Dolayısıyla da girişimcilik için ne tür fırsatlar olabilir? Hangi fikriniz size ilginç gelebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz? Bu konularla ilgili de düşünmenizi tavsiye ederim. Size tavsiyem network, yani iletişim ağlarını gerçekten önemseyin ve sizi besleyecek, yenilenmenizi sağlayacak, güncellenmenizi sağlayacak ortamlara girmenizi ve yeni iletişim ağları oluşturmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki bu videoda anlattıklarımla siz kendi kariyerinizde yeni dönüşümler yapmak için de adımlar atabilirsiniz. Değişen bir iş dünyası var ve bunun içerisinde hem iş fırsatları var hem de zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle de hepimizin bu konuda bilinçli olması ve hazırlıklı olması bence önemli. Bu videoda gelecekte kaybolacak mesleklere ve yükselişe geçecek mesleklere değindim. Sizin de aklınıza gelebilecek, gelecekte kaybolacak meslekler varsa ya da gelecekte yükselişe geçecek meslekler varsa değinebilirsiniz. Tabii ki ben bütün detaylarıyla bütün meslekleri ele almadım. Ancak aklıma gelen, listenin başında yer alan mesleklere değindim. Siz de aklınızda olan gelecekte kaybolacak meslekler ya da gelecekte yükselişe geçecek meslekler konusunda bilgilerinizi paylaşmak isterseniz aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.